Dylan Roof, 21 yaşındayken kilisede ibadet eden siyahları katleden bir Güneyli. Robert Bowers, bir ay önce Pittsburgh'daki bir sinagogda ibadet eden 11 Yahudi'yi öldüren bir neonazi. Cesar Sayak, CNN televizyonuna Obama'ya, Hillary Clinton'a bombalı paketler yollayan bir Trump taraftarı. Roof, Bowers ve Sayak. Üçü de Amerikan sağının en keskin temsilcileri. Yahudileri, Müslümanları, siyahları ve göçmenleri tehdit olarak görüyorlar. I had to do it because somebody had to do something. Because black people are killing white people every day. Onlar sayıları giderek artan, şiddet kullanan aşırı sağcılığın temsilcileri. Alternatif sağ ya da batıda bilinen haliyle alt-right, günümüz Amerikan demokrasisinin en büyük tehdidi olarak tanımlanıyor. Amerikan siyaseti son yıllarda büyük bir değişime sahne oluyor. 30 sene öncesine kadar Cumhuriyetçilerle Demokratların politikaları arasındaki fark bugünkü kadar keskin değildi. Bugünse taraflar kimlik politikaları üzerinden oy peşinde. 80'lerde Cumhuriyetçilerin görüşleri bayağı ortadaydı, ılımlı diyebiliriz. Ama şimdi Cumhuriyetçiler daha da sağda. 90'lardan sonra küreselleşme, kitlesel göçler ve teknolojiyle beraber Amerika'da kimlik politikaları üzerinden ayrışma hız kazandı. 1996 yılında yayın hayatına başlayan TV kanalı Fox News, aşırı sağın ana akımdaki en büyük temsilcisi haline geldi. Özellikle nasıl 90'larda Fox News 96'da ortaya çıktı. Ve 90'larda çok önemli bir radyo speaker, Rush Limbaugh. O da 90'larda çok ünlü olmaya başladı. Hem Fox News'da hem Rush Limbaugh'ın radyo programlarında yani normal Cumhuriyetçi sağından daha da radikal sağda kalan görüşler ortaya ifade etmeye başladılar. The fact is, Muslim immigration means more Islamic terrorism. It's just that simple. 2000'lerde ise 3 olay Amerikan siyasetini ciddi olarak etkiledi. 11 Eylül saldırıları, 2008 ekonomik krizi ve Obama'nın başkanlığı. Beyaz Saray'a çıkan ilk siyah olan Obama, bu krizden etkilenmiş bazı beyaz Amerikalılar için travmaya neden oldu. Özellikle de bu siyahi bir insanın ve kendi yönetim içerisinde de azınlıkların bir anlamda farklı noktalara gelmesiyle birlikte işte bu Amerika'da kızgın beyaz adam dediğimiz bir kitleyi bir anlamda endişeye sevk etti. Yani biraz bu alternatif sağ işte 2014-2015'te ortaya çıkmasının biraz da işte seçimler öncesinde Obama'nın ikinci dönemi biterken bir anlamda bu 8 yıllık Obama'nın yönetimi ardından oluşan bir toplu tepkisellik vardı. Alternatif sağ, literatüre 2000'li yıllarda girmiş, 2016 seçim kampanyasıyla beraber popüler olmuş bir kavram. Kendilerini geleneksel sağdan ayrıştıran kişilerin, marjinal sağcıların ideolojilerini tanımlama biçimi. The alt-right is about the push for white identity politics in the United States and other Western countries. Alternatif sağcılar göçmenlerin toplumun uyumunu bozduğunu düşünüyor. Brandon Martinez de buna inanan alternatif sağcılardan biri. Kurduğu Alt-Right isimli sitede bu konularda yayın yapıyor. Over a period of time, if you have different peoples moving into a certain territory, they're going to change that territory to resemble what they want, what their culture is. So I believe that if whites become a minority, we will lose our culture and identity. Identity Europa isimli neonazi organizasyonunda görev alan Patrick Casey, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurucu unsurun beyazlar olduğu ve bu mirasın devam etmesi gerektiğine inanıyor. America was founded by Europeans. America was 90% white or European up into the 60s, basically, 1960s. So for the overwhelming majority of America's history, it's been European Americans who have created this country. And what happens when the people who build a country and create it and define it disappear is that the country is forever altered. Beyazların Amerika'da ve dünyada azınlık olacağı korkusu sağın en çok kullandığı unsurlardan biri. Bunun için çeşitli komplolar üretmekten geri durmuyorlar. So we are definitely losing our population through immigration, through low birth rates, and
taken together, I believe that could result in a white genocide. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. I think that the far right definitely used the Trump campaign in 2015 and 2016 to inject themselves into the national conversation in a way that they couldn't do so before. I am very positive about Donald Trump. I think that he's one of the most nationalistic leaders that we've seen in recent times in the United States and in the West in general. He has picked up some alt-right talking points. Alternatif sağ, Trump'a verdiği desteğin karşılığını da aldı. Aşırı sağcı Breitbart sitesinin kurucularından Steve Bannon, Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlığını yapacak kadar güçlü bir konum elde etti. Steve Bannon'ın alt-right'ın işte biraz daha ideolojik kısmından geliyor olması ve özellikle de Amerika'da seçimleri kazanmak için kimlik mücadelesine odaklanmış olması önemli bir faktördü Trump'ın seçimleri kazanmasında. Alternatif sağcılar en büyük meydan okumalarını geçen sene Virginia'nın Charlottesville bölgesinde yaptılar. İç savaş dönemindeki ayrılıkçı konfederasyoncularının komutanının heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenlediler. Aşırı sağcı birinin arabayla ezmesiyle bir kişi hayatını kaybetti. I did attend Charlottesville. I attended with the intention of going there peacefully to support the statues that were, intending to be removed. Virginia'da bir yürüyüş yaptım. Amerika'da böyle bir şey göreceğime hiç düşünmemiştim. Aşırı sağ gruplar sosyal medyada çok hızlı mobilize oluyorlar. Son dönemde internette en çok yayılan komple teorileri de alternatif sağdan çıkma. Seçim döneminde Demokratların adayı Clinton ile ilgili yapılan bazı yalan haberler Rusya kaynaklı siteler tarafından yayıldı. Aşırı sağcı görünümlü hesaplar bazı beyazları manipüle etti. Rus troller Houston'da Facebook üzerinden İslam karşıtı miting organize etti. Aşırı sağcılar bunu gerçek zannedip mitinge katıldılar. Being Patriotic was the group that contacted and helped organize some of these activities that you posted on your own Facebook account. Those were legitimate. Those were Russians. They were not Russians. I don't go with the Russians. That group was Russian. I have nothing to do with the Russians. Well, apparently you did. No. Maybe you didn't know it, but you did. Rusların bu anlamda işte o alt-right dediğimiz ve tamamen hepsi Trump'a destek verdi bu gruptan. Yani ideolojik olan olmayanların hepsi Trump'a destek verdi. Bu grupların bir anlamda yapmış olduğu faaliyetleri işte daha büyük bir ortama sokmak, daha fazla ilgi çekmesini sağlamak, daha fazla insana ulaşmasını sağlamak konusunda bu tür hareketlerde bulunmuş olmaları çok da aslında mantıksız değil gibi görünüyor. Aşırı sağ Amerika Birleşik Devletleri için en büyük tehdide dönmüş durumda. 2014'ten beri 43 kişi aşırı sağcıların silahlı eylemleri sonucu hayatını kaybetti. Alternatif sağ güçlendikçe yabancı düşmanlığı ve toplumsal kutuplaşma artıyor. Beyaz öfkenin dozu yükseldikçe hem çok kültürlü Amerika hem de Batı demokrasileri kan kaybetmeye devam ediyor. We will make America great again.